İddia ediyorum bu oyunu bilen 2 kişi çıkmaz. Bu oyunu bilen çıkmaz kardeşim. Bir ben varım. Bir de bir eleman daha var. Videoyu izlerse yorumlarda o kendini belli etsin. O kendini iyi biliyor. Onun dışında bu oyunu bilen yok. Çünkü oyun çok eski be kardeşim. 2002 yılında çıkmış. Hatta firması kepenk kapatmış bir oyundan bahsediyorum. Oyun o kadar eski ki görüntü ayarlarından maksimum 1280'e 1080p çözünürlük seçebiliyorsun. Yani oyun o kadar eski. Oyunu yayınlayan firma 3DO bu arada kapandı. Sonra geliştiren ekibe baktım. O da en son oyununu 2009'da yapmış. Galiba o da kapandı. Bu oyun öyle bir oyun ki benim için çok özel. Neden diyeceksiniz? Ben daha küçük bir veled iken amcamın evinde ilk defa gördüğüm o garip makinede amcam ve büyük kuzenim garip bir ekrana bakıp bir şeyler yapıyorlardı. Ben de sordum, amca dedim, bu ne dedim. O da dedi ki oyun dedi. Toy bedenim gördüklerim karşısında orada gerçekten dumura uğramıştı ve büyülenmiştim bu oyun karşısında. Çünkü ilk defa bir şey görüyordum. Teknolojik bir alet görüyordum. Televizyonu biliyordum. Televizyon gibi bir şey var ve onu biz yönetiyorduk gibi bir şey anlamıştım o zaman. O zamana kadar da bilgisayar görmemiştim. Zaten sene çok, yani 2002 miydi artık kaçtı bilmiyorum. Çok eski zamanlar. Evet, o meşhur Casper tüplü bilgisayarlarında altında top olan o meşhur mouse'larda bilenler bilir. Gerçek oldlar kendini belli etsin yorumlarda ve videoyu beğensinler. Gerçek oldlar kendini belli etsin. Yani yaşlı insanlar kendini belli etsin. O top olan mouse'la oynadığım ilk oyundur. Bu bahsedeceğim oyun beni bilgisayar oyunları dünyasıyla tanıştıran ve dönemine göre de oldukça yenilikçi bir oyun. Ayrıca o küçük Çağrı'nın da aklını baştan almış bir oyun dediğim gibi. Bu yüzden bende yeri çok ama çok ayrıdır. Hala ara ara açıp oynarım. Söyle be kardeşim artık şu oyunu kuruttun bizi diyorsunuz. Farkındayım, oradan sesler yükseliyor. Haklısınız, işte karşınızda Army Man RTS kardeşim. Bu videoyu çekme amacım oyunsuzluk yaşayan insanların bir nebze oyunsuzluğunu gidermek adına çekiyorum. Hem bilinmedik bir oyun hem de değişik bir konu olacağını düşündüm. Hem beni çocukluk yıllarıma götürdü hem de oyunun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hala oynanabilir bir oyun olduğunu düşünüyorum. O yüzden video izlenirse belki oyun büyük kitlelere ulaşır ve böylece oyundan birçok kişi haberdar olur ve güzel vakit geçirir diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz genel olarak oyundan, yaptığı iyi şeylerden ve oyunun amacından kısaca bahsedeyim. Az önce de söylediğim gibi oyunumuzun adı Army Man RTS. Bu RTS dediğimizde Real Time Strateji, yani gerçek zamanlı bir strateji oyunu aslında kendisi. Plastik asker oyuncaklarıyla birlikte bize çocukluk günlerimizi hatırlatan gerçek zamanlı bir strateji deneyimi sunuyor. Oyun dediğim gibi Pandemic Studios tarafından geliştirilmiş ama herhalde firma kapandı. 2009'da en son oyun geliştirmişler. Burada yeşil askerlerimizi yönlendirerek savaş alanında stratejik kararlar alıyoruz ve düşmanları yenerek bölümleri geçtiğimiz bir yapıya sahip. Oyunun bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Video böyle sohbet havasına geçecek bu arada dostlar. Yani böyle iyi yanları kötü yanları falan yapmayacağım. Zaten oyunun iyi, ya kötü yanı yok kardeşim yani. İlk oynadığım oyuna kötü der miyim ben? Asla. Kötü yanı yok zaten ya, harbiden bana güvenin yani. Eğer bir oyun arıyorsanız bu dönemde videoyu izledikten sonra gidin direkt Steam'den alın oynayın. Steam'de var bu arada oyun. Oyunun Steam'deki fiyatı bu arada 6 dolar. Bayağı uygun bir oyun yani, 200 TL civarlarında şu an satılıyor. Abi ilerleyen zamanlarda dolar ne olur bilmiyorum. Şu an gayet ucuz bir oyun, alıp oynayabilirsiniz. Oyunun bir hikayesi var ve bu hikayeyi oyun ara sahneleri de bize süper bir şekilde vererek bölüm bölüm ilerliyor. Amacımız da Tans adı verilen ve bu evin tepesinde bulunan kötü bir komutanı yenmek. Oyun bu arada, yani şu an adını okuyamadığım bir film, yani okuyamadım. Denedim şu an. Ses kaydında var ya, ne kadar denediğimi bilemezsiniz. Oyun bu arada bir film olan Oyun bu arada bir film olan Oyun bu arada bir film olan Apologize Apologize Now Apocalypse. Aka Apok Apocalypse. Apocalypse. Şu an ekranda yazıyor filmin ismi. Bu filmden temel alınmış bir hikayeye sahip. Burada filmin konusu da şu: karakterler çılgın ve ölümsüz olduğu söylenen bir albayı avlamaya çalışıyor. Oyunun konusu da aslında filmdekiyle aynı, yani onu temel alarak yapmışlar. Bu plastik askerleri etrafta bulunan yine plastik malzemelerden yapmak zorundasınız. Yani buradaki kaynağınız plastik ve elektrik. Burada kaynağınız işte bir köpek oyuncağı olabilir. Videoda gördüğünüz gibi yine burada araçların enerjisi ise elektrikli, pilli olan bir saatten veya direkt yere düşmüş bir pilden ya da telsiz, şu an gördüğünüz gibi bir telsizden elde etmelisiniz. Kaynakları toplayıp üstlerinizi kuruyorsunuz. Araçlar oluşturup yine bölüm bölüm ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bölüm bölüm stratejiler oluşturarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oyunun gerçekçi ortamlarda geçmesi, yani oyunun gerçek boyutlu ortamlarda geçmesi ve gerçekten plastik askerlerle oynuyor hissiniz mükemmel. Abi baksanıza, yani gerçekten sizce de mükemmel bir şey değil mi 2002 yılı için? Artık çıkıyor mu böyle şeyler? Çıkmıyor. Özgün düşünceli oyunlar nerede? Hepsi bitti yani. Aynı olmaya başladı zaten. Hepsi birbirine benziyor artık. Dediğim gibi bu minik plastik askerlerimizi yönetirken mekanlar arasında bahçeler, mutfaklar, işte garajlar
barajdan geçiyorsunuz, Bodrum'a iniyorsunuz. Bu evi yani bir tırmanma aşamanız var en tepeye giderken. Buraları peşin peşin yaşıyorsunuz hepsini. Ortamlar çok güzel çalışılmış. Burada eve mesela ilk dediğim gibi Bodrum'dan giriyorsunuz mesela. Burada örümceklerle çarpışıyoruz. Bu bölümde de sniper oyuna dahil oluyor ki ben çok severim sniper. Askerlere direkt tek atıyor. Zamanında bununla güzel stratejiler yapardım işte. Sadece sniper basardım mesela. Önce gidip oyunu uzatırdım yani. Yani böyle madalya kasmayı oynamazdım. Önce bir sniper basardım. Giderdim önce tek tek askerlerini avlardım falan. Böyle güzel fanteziler yapabilirsiniz. Oyunda öyle güzel bir kurgu var ki şu oyun bu yıllarda çıksa şöyle bağımsız bir yapımcı yapsaydı net olarak yılın oyun ödülüne adaydı. Çünkü çok özgün ve farklı şeyleri denemiş bir yapım şu an. Ya bu yıllarda çıksa büyük ihtimal ya hani bağımsız yapımcılar mesela bir oyun yapıyor. Çıkıyor yani yılın ödüllerinin aday gösteriliyor. Bu oyunun da net bir şekilde bu dönemlerde çıksaydı hani daha önce böyle bir oyun yapılmasaydı net bir şekilde aday olacağını düşünüyorum. Çünkü çok farklı hani asker oyuncaklarından bir strateji oyunu yapmak bilmiyorum kimin aklına gelirdi o senelerde 2002 yılında özellikle. Yine dönemine göre müzikleri, seslendirmeleri enfes hala kulaklarımda çınlar yani o derece. O komutları verince karakterlerin konuşmaları ya şu detaya bakın şimdi. Kamyonlar var oyunda. Bunlar enerjiyi eritip miksere getiriyor işte. O kamyonlar vasıtasıyla enerji alıyorsunuz. İşte telsizden elektriği o kamyon çekiyor ya da plastikteki o plastiği o kamyon eritip depoluyor deposuna. Sonra gidip mikserde kendi çekiyor. Zaten şu an görüyorsunuz. Bunlar çok yaratıcı şeyler. Yine burada yapımcıların yaptığı bir diğer güzel şey kamyoncu kalın sesli olur. Kardeşim demişler resmen. Yine kalın sesli seslendirmen tarafından bu kamyoncuların seslendirmesi. Mesela sesleri böyle kamyoncu gibi falan. Hani güzel sesler. Hani gidiyorum falan ama böyle hani kamyoncu sesi. Anladım. Kamyoncu sesi nasıl olur? Sigara içmiştir. Hani sesi kalındır. Adamların da sesi öyle yani. Kalın kalın böyle. What do you need? On my way. Acknowledged. Güzel detay yani. Bunlar çok güzel detaylar. Mesela oyunda korkak bir karakter var. Onun böyle korkak seslendiren kişiler de çok güzel seslendirmiş. Send me home. Oh, I don't like this. Send me. Yeah, on my way. Moving out? No problem. Will you out of my way? I'm going. So, you got it. Please don't make me. Send me home. Oh, I don't like this. Bunlar ince ama emek kokan detaylar. Yani oyunu zaten gerçekten övdükçe översin. Gerçekten oyuna girin bir oynayın. Siz zevk alacaksınız yani. Hani dediği kadar varmış diyeceksiniz. Ben boşuna hani övmem bir oyunu. Mesela şu menüde kullanılan detaylara bakın. Yani bu hangi oyunda var ya? Şimdi dümdüz menü yapıyorlar. Mesela burada güzel bir menü çalışmış adamlar. Müzikleri zaten söyledik. Şahane. Ana menüdeki müzik şahane çalıyor. Buradaki yine butonlar çok güzel. Oyunda ana karakterler var. Bunların hepsinin bir karakteri var. Mesela mayıncı korkak, işte makineli tüfekçi cesur gibi böyle kişilik özellikleri verilmiş. Buradan da oyunun her detayının düşünüldüğünü ve yapalım geçsin olmadığını net bir şekilde anlıyoruz aslında. Ya hadi yapalım aman böyle bir şey yaptık ama tamam hadi yapıp geçelim. Hani askerleri sadece komut versin götürsün değil. Yani oyuna böyle bir ne denir ya böyle bir tema katmışlar anladın mı? Her şeyin altında bir şey var yani. Boş bir oyun değil. Oyunda madalya sistemi olması ve sizi çeşitli challenge'lara itmesi oyunu zevkli hale getiriyor. Mesela diyor ki bir bölümde 4000 plastiği geçme diyor kardeşim diyor. Bölümü 4000 plastikle tamamlarsan işte bir tane daha işte bir şey veriyor. İki tane şey veriyor. 2 tane tamamlaman gereken görev veriyor. Bunları yaparsan altın veriyor. Yapamazsan işte gümüş. Birini yaparsan gümüş. Hiçbirini yapamazsan bronz madalyayla normal bitiriyorsun. Oyun yine yılına göre oldukça çeşitli oynanışa ve mekaniklere sahip. Az önce de söylediğim gibi sniper'ın piyadelere tek atması, fıçılara ateş edince onların patlaması ve çevresindeki birimlere daha fazla hasar vurması gibi, tankların gerçekten ağır ve çok yavaş hareket etmesi gibi tonlarca detay mevcut. Yine tankın ateş hızının yavaş olması. Ya arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ya bunları yapmada ne var kardeşim? 2002 yılından bahsediyoruz. 2002 yılında bir çıkan oyunlara bir açın bakın hani neler çıkmış. Yani tabii büyük oyunlar var yine çıkan ama hani daha oyun dünyasının böyle yeni geliştiği bunları çok insanların çalışmadığı şeyler bunlar. Hani yapalım geçsin kafasında yapılan çok oyun vardı o dönemde. Ve az firma çıkarıyordu. Bunun gibi de tonlarca detay birleşince hepsi birleşiyor ve güzel bir ortam oluşturuyor. Oyunun mekanlarında ilerleme hissi süper. Dedim ya işte Bodrum'dan giriyorsunuz. Girdiniz orayı geçtiniz işte yukarı çıkıyorsunuz. Çocuk odasına çıkıyorsunuz. Oradan mesela çatıya doğru ilerlediğinizi hissediyorsunuz. Bu mekanları çok güzel çalışmışlar ve bu ilerleme hissini çok güzel vermişler insana. Evet ağamlar bu videoda çocukluğuma indim. Kanal açtığım günden bu yana bu videoyu yapma düşüncem vardı. Nasip bugüneymiş. Gerçekten oyunu oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Herkes bu oyunu deneyimlemeli. Özgün ve sıra dışı bir yapım. Hikaye anlatışı olsun, mizah olsun, oynanış mekanikleri yani resmen özgün ve sıra dışı bir yapım. Gerçekten oyunu oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Herkes bu oyunu oynamalı ve deneyimlemeli. Oyunu siz oynayıp beğenirseniz beğenmeme şansınız tabii ki var. Herkes her şeyi beğenmeyebilir ama lütfen bir şans verin. Şans verdikten sonra beğenirseniz arkadaşlarınıza önerin. Gerçekten bu videoyu da önerebilirsiniz.
Arkadaşlarınız da bu oyun oynasın. Gerçekten özgün ve sıra dışı bir yapım. Hikaye anlatışı olsun, mizahı olsun, oynanış mekanikleri olsun. Yani resmen günümüz oyunlarına ders verebilecek bir oyun. Bakın özgünlük, yenilik böyle olur diye. Burada oyunun daha bir sürü iyi yaptığı şey vardır ama aklıma gelmedi. Yani zaten öve bitiremedim. Bayağı oldu video, kaç dakika olur bilmiyorum. Bayağı oyunu övdük. Artık oynayıp oynamamak sizin kararınıza kalmış. Bugün sizlerle böyle bir video çekmek isterim. Oyuna ben kefilim. Oynayın, oynattırın diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.